Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz salaş, dökümlü, şık, hafif böyle bir bluz yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Dikişsiz, şiş örgüsü, boyundan başlamalı bir bluz yapıyoruz. Bakın buradan başlıyoruz. Arttırma yapıyoruz. Daha sonrasında kol ayrımı yapıp gövdeye devam ediyoruz. Bir bütün halinde örüp tamamlıyoruz. Üzerimde duruşunu Instagram'da ayrıntılı bir şekilde paylaşıyorum. Videonun başlangıcına da paylaşıyor olacağım sizlerle. İpim bu şekilde kendinden renk geçişi var. Bakar mısınız? Duruşu gayet güzel ve çok hafif dökümlü bir bluz oldu. Tam mevsimlik. Ben bu tarz bluzları kullanmayı çok seviyorum. Şiş örgüsü olduğu için de çok hafif bir bluz olmuş oldu. Şimdi ipimin özelliklerinden bahsetmeden önce bu noktada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğümüzde şu an ütülenmiş hali 36 santim uzunluğunda. Buradaki uzunluk tamamıyla size kalmış bir şey. Çünkü ben kendime göre ayarlama yapıyorum. Dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz. Bunu elbise şeklinde de uzatabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki uzunluk size kalmış bir şey. Genişliği ise 47 santim. Omuzdan gövdeye kadar ölçtüğümde 40 santim. Hemen şöyle kol uzunluğumu da paylaşayım sizlerle. 53 santim. Kol altı noktasından itibaren ölçtüğümde de 36 santim ölçüsünde. Kol genişliğimiz 15 santim genişliğinde. Şimdi burada beden ayarlaması yaparken nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini video içerisinde bahsediyorum. Kendi bedeninize göre arttırma veya eksiltme yaparak ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi S beden 36 beden için çalışıyoruz. Vermiş olduğum ölçüde 36 beden için geçerlidir. Üzerimde duruşu da salaş böyle dökümlü, çok dar olmayan bir bluz yapmış oluyoruz. Şimdi burada ipimi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir tane ipim vardı. Akrilik bir ip. Renk koduyla beraber sizlere şöyle göstermek istiyorum. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Nereden aldığımı. Kendileriyle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz. Rengi gayet güzel. Tam şu anda benim renklerim diyebilirim. Sonbahar renkleri gayet güzel durdu o yüzden. Bundan 1,5 adet kullandım. Sadece 1,5 yumak yeterli oluyor. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksınız. Ben bunun içerisinde bu şekilde pullu bir ipim vardı. Bakın. Bunu ilave ederek iki ip karışımını oluşturdum. Bence renk olarak da çok uyumlu oldu. Duruşu da bu şekilde olmuş oldu. Yine diğer ipimden de 1,5 adet yumak kullandım. Burada şişe ihtiyacımız var. 6 milim şiş ile başlangıcımızı yapıyoruz. Sizlere şöyle şiş setimi de göstermek istiyorum yeri gelmişken. Şimdi burada şiş örgüsü olduğu için misinalı şiş kullanıyoruz. Bir bütün halinde örme işlemi yaptığımız için, yani dikişsiz bir bluz yaptığımız için misinalı şiş kullanmamız gerekiyor. Ben burada 3 tane bakın şöyle misina kullandım. Gövdede en uzun boyutunu kullanıyorum. Daha sonrasında kollarda kısa misinalar kullanarak 3 tane misina ve 6 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Boyunda başlangıç yaparken kısa misina ile başlangıç yapıyorum. Dönerken kullanımı çok rahat oluyor. Sonrasında ilmek sayımız arttıkça arttırma yaptığımız için daha büyük boyuta geçiş yapıyoruz. En son kol ayrımında ise diğer misinalara takarak ilmek aktarımını yapıp bırakabiliyoruz. Bu anlamda bu tarz şişler gayet kullanışlı oluyor. Yine açıklama kısmına sizlere ismini yazıyor olacağım incelemek isterseniz. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı bir etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Anlatımına geçmeden önce beden ayarlaması nasıl yapıyoruz kısaca bahsetmek istiyorum. 102 ilmek atarak başlangıç yapıyoruz. Benim üzerimde duruşunu videonun başlangıcında sizlerle paylaştım. Açık bir yaka olsun istedim. Rahat böyle bir yaka olsun istedim. S beden 36 beden için başlangıç yapıyoruz. Burada 102 ilmek atarak başlangıç yapacağız. Ama 102 ilmeğin ayrımını nasıl yapıyoruz? Buradaki ilmek sayısı siz de dilerseniz 102 ya da daha fazla ilmek atarak başlangıç yapabilirsiniz. Burada önemli olan ayrımı nasıl yapıyoruz? 102 ilmek attığımızda bunu
102'yi 2'ye bölüyorum. 34 ilmek. Bakın şöyle kısaca çizerek göstermek istiyorum. Bunlar ön ve arka gövde. Burası da kol olsun. Kol. Şimdi burada sayı ayarlamasını nasıl yapıyoruz? 102 bölü 3 34 ilmek. 34 ilmek neresi? Ön ve arka parçamız. 34 tane ilmekten oluşuyor. Daha sonrasında 34 bölü 2 yaptığımızda 17 ilmeğe ulaşıyoruz. 17 ilmek de bizim kol için ayırmış olduğumuz ilmek sayısı. Şimdi burada önemli olan nokta. Ne kadar ilmek sayısıyla başlangıç yapıyorsanız bunu mutlaka 3'e böldüğünüzde elde ettiğiniz sayı tam sayı olması gerekiyor. Yani burada buçuklu herhangi bir sayı olduğunda tam ölçüleri oluşturamıyorsunuz. O yüzden 60 olduğunuz ilmek sayısı bölü 3 yaptığınızda kendi ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Daha sonrasında elde etmiş olduğunuz sayı sizin ön ve arka parçanızın ilmek sayısı. Daha sonrasında bunu 2'ye bölüyoruz ve elde ettiğiniz sayı da kol ölçünüz oluyor sizin. Dediğim gibi burada ben de deneyerek bir ölçü belirledim kendime. 87 ilmek ile başlamıştım ama yaka açıklığı kapalı olduğu için 102 ilmeğe kadar deneyerek devam ettim ve en sonunda istediğim yaka açıklığına ulaştım. Burada misinalı şiş kullandığımız için bir başlangıç yaparak kendi açıklığınızı da kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde sayılarımızı belirledik. Şişimi elime alıyorum. İpimi 2 kat halinde bakın. Pullu ipim ve diğer ipimi 2 kat halinde oluşturuyorum. Daha sonrasında burada yumaktan ipimizi ayırıyoruz belli bir miktarda. Burası da yumaktan gelen ipim. Parmaklarımın ortasına yerleştiriyorum. Üzerinden geçirip bir halka oluşturdum. Burada ilmek atma şekliniz, başlangıç şekliniz farklı olabilir. Bunun modelle herhangi bir ilgisi yok. Nasıl başlangıç yapıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Yumaktan gelen ipimi parmağıma doladım. Burası ayırmış olduğum ipim. Şu şekilde döndürüyorum ve buradaki ipimin üzerine attım. Bakın bu ipimi tutuyorum ve şişten geçirdim. İpimi çekiyorum. Döndürdüm. Parmağımdaki ipi aldım. Buraya takıyoruz ve ipimizi çektik. Döndürdüm. İpi aldım. Takıyorum ve içerisinden çektim. Döndürdüm. İpimi çekiyorum. Bu şekilde 102 tane ilmeğe ulaşana kadar devam edelim. 102 tane ilmeğe ulaştıktan sonra en son bir düğümleme yaparak ilmek atmamızı kapatıyoruz. Ve buradan bir başlangıç yapıyorum. İlk ilmekten şişimi geçirdim. İpim arkada düz ilmek. İkinci ilmeğim için ipimi öne alıyorum. İpim önde ters ilmek. İpimi arkaya aldım. Düz ilmek. İpimi öne aldım. İlmeğimden şişimi geçiriyorum ve alttan çekerek ters ilmek. İpim arkada düz ilmek. İpim önde ters ilmek. İpim arkada düz ilmek. İpim önde ters ilmek. Düz, ters, düz. Bir düz, bir ters lastik yapıyoruz burada. Sıra sonundaki son ilmeğimize kadar. Son ilmeğimi de düz ilmek yaparak sıramı tamamladım. Şimdi burada şöyle şişimizi aradan çekiyorum. Bir düzeltme yapıyoruz.
Buradaki ilmeklerimi geriye itiyorum. Buradaki şişimdeki ilmeklerimi öne doğru alıyorum. Ve buradan itibaren dönerek devam edeceğiz. İlk ilmeğimiz düz ilmekti. O yüzden ipimi önden geçiriyorum. İpimi arkada düz olarak çekiyorum. Düz ilmek. İpimi öne aldım. Ters ilmek. İpimi arkada düz ilmek. İpimi önde şöyle ters ilmek. İpimi arkaya aldım. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Bir alt sırada ne yaptıysak onun aynısını yapıyoruz. Düze düz ilmek, terse ters ilmek. Şimdi bu şekilde iki tane kenar kısmını birleştirmiş olduk. Hemen şöyle örüp sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bakın buradan itibaren birleştirmiş olduk. Buradaki açıklık gözünüzü korkutmasın. En son buradaki ipinizle birleştirme yaparak bu açıklığı yok edebilirsiniz. Devamında sıra sonuna geldiğimizde artık spiral bir şekilde dönerek devam ediyoruz. Yaklaşık 4 sıra ya da 5 sıra kadar lastik kısmını devam edip geliyoruz bu şekilde dönerek. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Toplamda 4 sıra boyunca gittim. Lastik için yeterli uzunluk. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Buradan sonra artık modelimizi kurmaya başlıyoruz. Yani bluzumuzun gövde kısmına doğru ilerliyoruz. Başlangıçta sizlerle sayılarımı paylaşmıştım. Nasıl sayı ayrımı yaptığımızı anlatmıştım. Gövde için 34, kol için 17 tane ilmeğe ihtiyacımız vardı. Şu an gövde başlangıcıyla yapalım istiyorum. 34 tane ilmeğe ihtiyacım var şu anda. Düz ilmeğe 1, 2, 3, 4, 5, 34 tane düz ilmeğimi ördükten sonra burada hemen 34. ilmeğimi de şu şekilde ilmek belirleyicimi takıyorum. Burası bizim ön veya arka gövde için ilmeğimiz. Devamında kol için devam ediyorum. 17 tane düz ilmeğe ihtiyacım var. İpimi arkada düz şeklinde çekiyorum. Toplamda 17 tane ilmeğe ulaşana kadar. 17 tane ilmeğe ulaştıktan sonra 17. ilmeğimi ilmek belirleyicimi takıyorum. Daha sonrasında 17 ilmekten sonra yine gövde kısmı için 34 tane düz ilmeğe ihtiyacımız var. 34 tane ilmeğe ulaştıktan sonra ilmek belirleyicimi takıyorum. 34. ilmeğimi ve devamında 17 tane ilmeğimizi düz ilmek olarak tamamlıyoruz. Sıra sonunda 17 tane ilmeğimi düz ilmek yaparak tamamladım. Bakın buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burası bizim hem başlangıç noktamız hem de gövdenin başlangıç noktası. Burada ilmek belirleyicilerin olduğu noktada arttırma işlemi yapıyoruz. Hemen başlangıçta yaparak başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden şişime tersinden bakın aktarıyorum. Düzelterek şu şekilde 2 tane ilmeğimi şişime aktardım. Daha sonra tekrardan şişe takıyorum. Takmış olduğum ilmeklerin içerisinde şişim bakın. İçerisinden ipimi çektim. Düz ilmek. İpimi atlattım üstünden. Bir kez daha dönüyorum. Düz ilmek. 3 tane ilmek olarak çektim. Şimdi devamında düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu ilmek ve öncesinde bir tane ilmeğim var. Yani sonda 2 tane ilmeğim var. Burada arttırma yapıyoruz. Şu şekilde tığımda geçirdikten sonra aktarıyorum şişimi örmeden. Diğer ilmeğimi de döndürüp aktardım ve tekrardan şişe taktım. İçerisinden ipimi çekiyorum. Düz ilmek. Üzerine ilmek ilave ettim. Aynı boşluktan tığımı geçirip bir tane daha ilmek yapıyorum ve 3 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Şimdi hem başlangıçta hem de sıra sonunda arttırma yapmış olduk. Burada her ilmek belirleyicimizin
hem öncesinde hem sonrasında arttırma işlemi yapmamız gerekiyor. Buradaki arttırmamızı 34 ilmeğimize ilave olarak, yani gövde kısmına arttırma yaptık. Şimdiki arttırmamız, burada 17 tane ilmeğimiz vardı. Kol kısmı için ayırmış oldum. Buradaki ilmeklerim için arttırma yapıyorum. Bunu artık aktardık bakın. İlk 2 tane ilmeğim döndürdüm. Döndürüp örmeden şişe aktarıyorum. Taktım şişe. İçerisinden ilmeğimi çektim. Bir tane ilmek ilave ediyorum ve yine şiş içerisinden geçirip tığım bir tane daha ilmek çekiyorum. 3 tane ilmek olarak aktardım. Daha sonrasında her ilmeğimi düz ilmek olarak yapıyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktanın öncesinde 2 tane ilmeğim kalana kadar. Belirleyicim dahil 2 tane ilmeğim var. Örmeden şişe aktardım. Örmeden şişe aktardım. Devamında tekrardan şişe takıyorum. İçerisinden ipimi düz ilmek olarak çektim. Üzerine ilmek ilave ediyorum ve tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ilmek çekerek 3 tane ilmeğe ulaştım. Şimdi buradaki kol için arttırmamı yaptım. Gövde için arttırma yapıyorum. İlmek belirleyici sonrasındaki arttırmamız. İlmeğimi aktarıyorum. Bakın döndürüp şişe taktım. İçerisinden ipimi çektim. İlmek ilave ettim ve bir kez daha içerisinden ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Arttırmamı yaptıktan sonra düz örgüme ilmek belirleyici öncesinde 2 tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi burada hemen şöyle bir düzeltip bakmak istiyorum kaç tane ilmeğim var. İlmek belirleyicisi dahil 2 tane ilmeğim var. İlk ilmeğimi aktardım. Yandaki ilmeğimi de aktardım. Daha sonra ilmeklerimi tekrardan şişe takıyorum. İçerisinden ipimi çektim bir tane ilmeğimi. Üzerine ilmek ilave ediyorum ve aynı boşluğa dönerek bir ilmek daha çektim ve 3 tane ilmek olarak örme işlemi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi devamında kol için arttırma yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Yandaki ilmeğimi de örmeden şişime aktardım. İkisini tekrardan takıyorum. İçerisinden ipimi çektim. Üzerine ilmek ilave ettim ve içerisinden bir tane daha ilmek çekerek 3 tane ilmeğe ulaştım. Devamında 2 tane ilmeğim kalana kadar düz ilmeğe devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi burada hemen şöyle bir düzeltip bakmak istiyorum kaç tane ilmeğim var. İlmek belirleyicisi dahil 2 tane ilmeğim var. İlk ilmeğimi aktardım. Yandaki ilmeğimi de aktardım. Daha sonra ilmeklerimi tekrardan şişe takıyorum. İçerisinden ipimi çektim bir tane ilmeğimi. Üzerine ilmek ilave ediyorum ve aynı boşluğa dönerek bir ilmek daha çektim ve 3 tane ilmek olarak örme işlemi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi devamında kol için arttırma yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Yandaki ilmeğimi de örmeden şişime aktardım. İkisini tekrardan takıyorum. İçerisinden ipimi çektim. Üzerine ilmek ilave ettim ve içerisinden bir tane daha ilmek çekerek 3 tane ilmeğe ulaştım. Devamında 2 tane ilmeğim kalana kadar düz ilmeğe devam ediyorum. İlmek belirleyici öncesinde 2 tane ilmeğim kaldı. Örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğimi de tekrardan şişe takıyorum. İçerisinden ipimi çektim. Üzerine ilmek ilave ediyorum ve aynı boşluğa dönerek ipimi çekiyorum. 3 tane ilmek olarak son arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi bir alt sırada arttırma yapmış olduğumuz için bu sıramızda herhangi bir arttırma yapmadan düz örgümüze başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Buradan bir başlangıç yapalım istiyorum beraber. İlk ilmeğimden şişimi geçirdim ve ipimi arkada düz ilmek. Yandaki ilmeğe geldim, düz ilmek, yandaki ilmeğe geldim, düz ilmek şeklinde başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar devam ettim, geldim. Burada arttırma yapıyoruz. Bir sıra arttırma yapmamıştık. Şimdi arttırma yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime ters bir şekilde aktarıyorum. Bakın bu şekilde döndürüp aktardım. Aktarmış olduğum 2 tane ilmeği şişime takıyorum. İçerisinden ipimi çektim.
Üzerine bir kez dolama yaptım. İçerisinden ipimi geçirip tek seferde çekiyorum. 3 tane ilmek olarak çektim. Devamında her ilmeğimi düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyicim dahil bakın 2 tane ilmeğim kaldı şişimde. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğimi de örmeden aktardım. Daha sonra tekrardan şişe takıyorum. İlmeğimi içerisinden çektim. Üzerine ilmek ilave ediyorum ve aynı boşluğa dönerek bir tane daha ilmek çektim. 3 tane ilmek olarak çekmiş oldum. Şimdi burada gövde için arttırmamızı yaptık. Başlangıçta da yapmış olduğumuz gibi. Şimdi de kol için arttırma yapıyoruz. Hem başlangıçta hem de sıra sonunda. Şöyle ilmeklerimi İlk ilmeğimi örmeden aktarıyorum. İkinci ilmeğimi de aktardım. Şişe taktım. İçerisinden ipimi çektim. Üzerine bir ilmek ilave ederek aynı boşluğa dönüp bir kez daha ilmeğimi çektim ve 3 tane ilmek olarak şişime aktarmış oldum. Devamında sıra sonunda ilmek belirleyici dahil 2 tane ilmeğimiz kalana kadar düz örgümüze devam ediyoruz. İlmek belirleyici ve öncesinde bir tane ilmeğim kaldı. Aktardım ilkini, ikinciyi de aktarıyorum. Aktarmış olduğum ilmekleri tekrardan şöyle şişeye ilave ettim. İçerisinden ipimi çektim. Düz ilmek, üzerine bir tane ilmek ilave ediyorum. Aynı boşluğa dönerek düz ilmek. 3 tane ilmeğimi düz ilmek olarak arttırmış oldum. Şimdi burada arttırmamızı yaptık. Sonrasında yine gövde için arttırma yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden aktardım. İkinciyi de aktardım. Devamında şişe takıyorum. İkisinin içerisinden ipimi düz ilmek olarak çektim. Üzerine ilmeğimi ilave ediyorum ve bir kez daha boşluktan ipimi çektim. 3 tane ilmek olarak arttırmamı yaptım. Şimdi örgüme devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar. İlmek belirleyici dahil 2 tane ilmeğim kaldı. İlkini örmeden aktardım. İlmek belirleyicimin olduğu noktayı da aktarıyorum ve tekrardan şişe taktım. İçerisinden ipimi çektim. Üzerine ilmek ilave ediyorum ve aynı boşluğun içerisine dönüp tekrardan ipimi çekiyorum. 3 tane ilmek yaparak arttırmamı yaptım. Şimdi buradaki arttırmamızı yaptıktan sonra sıra geldi kol için arttırma yapmaya. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. İkinci ilmeğimi de aktardım. İkisini beraber şişe taktım. İçerisinden ipimi çekiyorum. Bir ilmek ilave ettim ve bir kez daha çektim. İçerisinden 3 tane ilmek olarak. Devamında düz ilmek olarak devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 tane ilmeğimiz kalana kadar. Sıra sonuna kadar geldim. 2 tane ilmeğim var. İlkini örmeden aktardım. İkinciyi de aktarıyorum ve geriye şişime taktım. İkisinin içinde ipimi çektim. Üzerine bir tane ilmek ilave ediyorum. Aynı boşluğa dönerek bir tane daha ilmek, 3 tane ilmek olarak çektim. Ve başlangıç noktamıza kadar gelmiş olduk. Yani artırmalarımızı tamamladık. Bu sırada herhangi bir artırma yapmadan her düz ilmeğimizi düz ilmek olarak örüp sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Şimdi burada arttırma yapmıyoruz. Bir üst sıraya geldiğimizde yine arttırma yapıyoruz. Arttırma noktamız ilmek belirleyicinin olduğu noktalar. Burası önemli. Hem gövde, örneğin burası bizim gövde başlangıcımızdı. Gövdenin başlangıcında ve sonunda arttırma yapıyoruz. Daha sonrasında gövdenin bittiği yerde kol. Kol için ilmek belirleyicimiz var. Kol için sağda solda arttırma. Kol bitiyor. Yine gövde parçamız var. Sağda solda arttırma. Yine kol geliyor. Sağda solda arttırma. Bu aklınızı karıştırmasın. Yani her bölümde arttırma yapıyoruz. Burada istediğimiz arttırmaya ulaşana kadar hep aynı şekilde devam edip geliyoruz. Şimdi burada istediğim boyuta, genişliğe ulaşana kadar devam ettim. Şu an ütülenmemiş hali olduğu için burada mutlaka üzerinize tutup bir deneme yapın. Kol altı genişliği sizin için yeterli mi?
yoksa dar mı? Dar ise daha da devam etmeniz gerekiyor ya da beden ayarlamasında bedeninizi ölçebilirsiniz. Misinalı şiş kullanıyoruz çünkü. Burada rahatlıkla ölçüm yapabilirsiniz. Şimdi sıra sayısı saymam çok mümkün olmadığı için bu şekilde ölçtüğümde 16,5 santim genişliğinde örme işlemimi tamamladım. Arttırmamı yaptım. Benim için yeterli genişlikte. Şimdi burada kolları farklı misinaya, bakın bu şekilde aktaracağım. Gövdeyi bir bütün halinde devam edeceğiz. Daha sonra kolları aynı şekilde devam edeceğiz. Eğer sizin bu şekilde fazladan misinanız yok ise ne yapmanız gerekiyor burada? Bir ipe aktarma yapabilirsiniz. Direkt iğnenizi, ipinizi takın. Kola geldiğimizde aktarımını yapın. Daha sonrasında gövdeye aynı şekilde devam edin örme işlemini. Şimdi burada kolu geçtiğim için başlangıç noktamız gövdenin başlangıcıydı. Gövdeyi örme işlemi yapacağız. Sadece düz örgümüze aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın olabildiğince bol bir şekilde ilmeklerim ütülendikçe daha da açılma yapacak. Şimdi burada dediğim gibi artık arttırma yapmıyoruz. Dümdüz örgümüze devam ediyoruz. İlk ilmeğimi şişimi geçirip düz örgümü yapıyorum. Yandaki ilmek, düz ilmek, yandaki ilmek, düz ilmek şeklinde devam ediyorum. Şimdi kol için olan bölüme kadar geldim. Hemen burada elime misinamızı alıyorum ve aktarımını yapıyorum. İlmeklerimin hepsini, sadece kol bölümündeki ilmeklerimi buraya aktarıyorum. Tek tek. Şimdi tüm ilmeklerimi aktardım. Kol için olan ilmeklerimi aktardıktan sonra şu şekilde ucuna tutturuyorum hemen. İlmeklerim kaçmasın diye. Ve bu kısım artık bu şekilde kalıyor. Şimdi biz gövde bölümümüze devam ediyoruz. İlk ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimi çekip düz ilmeğimi yaptım. Şöyle birleştirdim. Şimdi buradaki ikinci ilmeğime geldim. Birazcık şöyle düzeltmem gerekiyor. Düz ilmek, düz ilmek ve düz ilmek şeklinde devam ediyoruz. Ta ki kol için olan ilmek belirleyicimizin olduğu noktaya kadar. Şimdi kol için ayırmış olduğum bölüme kadar geldim. Burada yine aynı şekilde ilmeğimizi aktarıyoruz. Daha sonrasında gövdeyi bir bütün halinde devam ediyoruz. Hemen şöyle ilmeklerimi getirdim. Tek tek. 2 tane ip olduğu için bazen takılma yapabiliyor. O yüzden tek tek kaçırma yapmadan aktarımını sağlamamız gerekiyor. Hemen devam ediyorum. Şimdi kol için olan ilmeklerimi aktarma işlemini tamamladıktan sonra hemen şöyle ucunu kapatıyorum. Diğer ucu da daha sonra. Buradaki ilmeklerimi de bırakıyorum ve başlangıç noktama gelmiş oldum. Burada başlangıcımızı yapmıştık hatırlarsanız beraber. Şimdi devam ediyoruz. Kolu bıraktık. Bakın arada kol için olan ilmeklerimizi bıraktık. Hemen ilk ilmeğimden şöyle şişimi geçirdim. İpim arkada, düz ilmek olarak örme işlemi tamamladım. Buradaki aradaki boşluğumuzu birleştirmiş olduk. Hemen şöyle düzeltip göstereceğim sizlere. Birkaç tane ördükten sonra. Şöyle beraber bakalım. Bakın. Şimdi bir bütün halinde devam ederken çok anlam veremiyoruz ama şöyle düzelttiğimizde, diğer şişimi göremedim. Şurada. Şöyle düzelttiğimde bakın kol bu şekilde kalıyor. Daha sonra devam ediyoruz. Şimdi biz bir bütün halinde artık sadece gövdeye devam ediyoruz. Ta ki istediğimiz gövde uzunluğuna ulaşana kadar. Şimdi istediğimiz gövde uzunluğuna ulaştıktan sonra ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim.
İlk ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. İkinci ilmeğim ters ilmek. Artık lastik yapacağız 2-3 sıra boyunca. Ters ilmek, düz, ters, düz, ters ilmek şeklinde başlangıç noktama kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. İlk ilmeğim düz ilmek, düz, ters, ters ilmek, düz ilmeğe düz ilmek, terse ters ilmek şeklinde başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Yani bir alt sırada ne yaptıysak onun aynısını yapıyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızın başlangıcını yaptık. Toplamda 4 sıra boyunca gitmemiz yeterli. Çok kalın bir lastik olsun istemiyorum. Üzerine 2 sıra daha aynı şekilde dönüp geliyorum. 5. sıramıza beraber kesme işlemini yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada kesme işlemi yaparak bitiriyoruz. 2 tane ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Arkada düz ilmek olarak çektim. Çektiğim ilmeği şişe takıyorum. Yana bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber çekerek tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber çekiyorum tek ilmek olarak. Şişe taktım. Yanına bir tane daha aldım. 2 ilmeği tek seferde çekiyoruz. Burada zorlanırsanız tığ yardımıyla da toparlama işleminizi, kesme işleminizi yapabilirsiniz. Her zaman ipimiz arkada düz kesme işlemi yapıyoruz ve bu şekilde sıra sonunda tek bir tane ilmek kalana kadar devam edelim. Size bahsettiğim gibi sonda bir tane ilmeğim kaldı. Bunu şişimden çıkartıyorum. Artık tığ yardımı ile burada birleştirme yapıyoruz. Hemen şöyle örgümün içerisinden ilk kesme işlemi yapmış olduğum boşluktan tığımı dışarıya doğru geçiriyorum. Bu bırakmış olduğum ilmeği de aynı boşluktan içeriye çekiyorum. Şimdi örgümüz bol olduğu için birazcık boşluk oluyor. Şöyle 2 tane zincir çektim ve ipimi uzun bırakıp kesiyorum. Pullu ipimi tamam. Ve bu şekilde bakın gövdeyi tamamlamış olduk. Şöyle güzelce göstermek istiyorum sizlere. Burada önemli olan nokta kesme işlemi yaparken elinizi sıkı tutmamanız gerekiyor. Yine aynı şekilde aynı bollukta kesme işlemi yaparak ilmeklerinizi toparlamanız gerekiyor. Diğer türlü altta bu şekilde büzüşme olacak ve görüntü olarak güzel gözükmeyecek. Yani aynı bollukta kesme işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi burada ilmeklerimizi bırakmıştık hatırlarsanız. Şimdi sıra geldi kol için devam etmeye. Hemen şöyle şişimi takıyorum. Ve sıkılaştırmasını yapıp sabitliyorum. Daha sonrasında ipimizi elimize alıyoruz. Ve buradan tam kol altı noktasında bir başlangıç yapacağız. Öncelikle şöyle şişimi ayarlamam gerekiyor. Çektim. Kol altı boşluğundan bakın buradaki herhangi bir boşluğunuzdan tığınızı geçiriyorsunuz. İpimizi buraya düğümleme yapmamız gerekiyor başlangıç için. Tam tersi şöyle içeriye çekerek düğümleme yapalım. O yüzden ipimi örgümün iç kısmına çekiyorum. Şimdi burada hemen bir düğümleme yapıyorum. Daha sonrasında ipimi parmağıma doladım. İlmeğim şöyle kaçmış. Evet. İpimi parmağıma doladım. İlk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Düz örgümü yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki ilmeğime geldim. Düz örgü.
Yandaki ilmeğime geldim. Düz örgü şeklinde devam ediyoruz. Başlangıç noktamıza kadar. Şimdi son ilmeğime kadar örme işlemi tamamladım. Şu şekilde misina şişim uzun olduğu için sürekli çekerek düzeltme yaparak devam ediyoruz. Şimdi burada bakın bizim burası başlangıç noktamız. Burada hemen birleştirmemizi yapıyoruz. Yani hiç boşluğumuz yokmuş gibi ilk ilmekten şişimi geçirdim ve düz örgüme devam ederek geçişimi sağladım. Dönerek devam ediyorum. Ben şöyle kol altı noktasını göstermek istiyorum sizlere, ilmeğimi çekip. Bakın burası zamanla bir bütün halinde birleşme işlemi yapacak ve bu şekilde istediğiniz kol uzunluğuna ulaşana kadar sadece dönerek devam edip geliyoruz. Şimdi kol için istediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra lastik örgü yapıyoruz. İlk ilmeğim düz ilmek, ters ilmek, düz, ters, düz, ters şeklinde devam ediyoruz. Gövde kısmında kaç sıra boyunca gittiyseniz lastiğinizi eşit lastik ölçüsü yapıyoruz. Şimdi devam edip geliyorum istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar. Sırayı tamamlayınca bir üst sırada düze düz, terse ters ilmek şeklinde devam ediyoruz. Şimdi istediğimiz lastik uzunluğuna ulaştıktan sonra sıra geliyor kesme işlemine, yani tüm ilmeklerimizi toparlama işlemine. 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz ilmek olarak çektim. Tekrardan çekmiş olduğum ilmeğe şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber tek ilmek olarak çektim. Bakın sıkı yapmıyorum. Tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek, ikisini beraber çekiyorum. Ve bu şekilde sıra sonunda tek bir tane ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Sadece bir tane ilmeğim kaldı sıra sonunda. Burada şişimizi çıkartıyoruz artık ve tığ yardımıyla hemen şöyle ilmeğimi düzeltiyorum öncelikle. İlk eksiltme yapmış olduğum noktadan şöyle içten dışarıya doğru tığımı geçirdim ve buradaki dışarıda kalan ilmeğimi arkaya çekiyorum. Yani burada bir birleştirme yapmış oluyoruz. Dümdüz bir görüntü elde edebilmek adına hemen 2 tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Çünkü artık tamamladık. Bakın. Bol bir eksiltme yaptığım için toparlanma olmadı. Yine modelimiz aynı şekilde devam etti. Şimdi sıra geldi diğer kolumuzda. Yine aynı şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Bakın misinamız burada duruyordu. Ya da ip ile toparlama yaptıysanız ipiniz duruyordu. Yine aynı şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Ve dönerek şöyle düzeltmem gerekiyor. Sıkışmış şu anda. Şöyle bakın. Yine aynı şekilde buradan bir başlangıç yapıyorum. Dönerek istediğiniz boyuta ulaşana kadar devam ediyorsunuz. Yine eşit uzunlukta bir lastik yapıp kesme işlemi yapıyoruz. Farklı hiçbir şey yok. Buradaki kolun aynısını tamamlayıp geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi kesme işlemi tamamladım ve kolla beraber bluzumuzu da tamamlamış olduk. Gayet güzel oldu. Ben şu anda ütüleme yapmadım. Videonun başlangıcında sizlerle ütülenmiş halinin ölçüsünü paylaşacağım. Ama genelde ütülenmemiş halinin ölçüsünü de merak ediyorsunuz. Çünkü benimle beraber ilerlediğiniz için. O yüzden sizlere hiç ütüleme yapmadan video sonunda paylaşmak istedim. Bakın bu şekilde ölçtüğümde 31 santim. Koldan ölçtüğümde 36 santim. Kolu yakadan itibaren ölçtüğümde 48 santim. Kol altından ölçtüğümde 33 santim. Ölçülerinde şu yaka genişliğini sizlerle hatta paylaşayım. 21 santimde yaka genişliğimiz var. Ölçülerinde bu yüzümüzü tamamlamış olduk. Her iki yumaktan da 1,5 adet yumak yeterli oldu. S-beden 36 beden için salaş bir bluz yapıyoruz. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız 2'şer yumak almanız yeterli olacak. İplerimi de açıklama kısmına linkini ekliyor olacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.